Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam hücresel tıp deyince bunun içerisindeki en önemli uygulamalardan bir tanesi de PRP uygulaması, yani PRP uygulaması. PRP uygulaması nedir? Biraz bahseder misiniz ve nasıl uygulanır? PRP tabii epey zamandır üzerinde hem çokça deneyim ve yayın olan hem de hastalarımızın da deneyimlediği ve bildiği bir yöntem aslında. Kişinin kendi kanından elde edilmesi bizim için tabii çok büyük bir avantaj. Hiçbir alerji riski olmadan, vücuda herhangi bir yabancı ya da yabancı madde ya da ilaç zerk etmeden iyileşme sağlayabileceğimiz bir yöntem. Benim de çok severek kullandığım bir yöntem. Hastadan kan alıyoruz. Çeşitli tüplerde bu miktar değişebiliyor. Çünkü PRP tüpleri özel. Klasik, standart deney tüpleriyle veya kan tahlili için kan alınan tüplerle yapılabilen bir uygulama değil. Çünkü ayrıştırma sırasında trombositi yoğun, yani akyuvar diye bilinen hücrelerimizi yoğun biçimde ayırabilmesi gerekiyor. Normal klasik standart tüplerde bu sayı 300 binin üzerine çıkmaz. Kişinin kendi trombositini saymasını yaptığımız tüplerde. Ama özel PRP için kullandığımız bu tüplerde trombosit sayısı 1 milyona yaklaşan sayılarda olmalı ki hasta yaptığımız işten fayda bulsun. Bu trombosit dediğimiz akyuvar hücreleri girdiği bölgede, yani geldiği bölgede bir kök hücre değil elbette ama kök hücre gibi çalışabilme, değişebilme potansiyeline sahip hücreler. Dolayısıyla bizim çalışma yaptığımız sahada hangi hücrenin ihtiyacı varsa, neye ihtiyaç varsa ona dönüşebilme özelliğiyle bir iyileşme sağlıyoruz. En kabaca anlatabileceğim, en rahatça anlatabileceğim şekliyle böyle bir uygulama. Yine bir mezoterapi uygulaması tabii ki. Biz bu elde ettiğimiz trombositten zengin serumu hastanın kullanmak istediğimiz bölgesine, ki saç olabilir, yüz olabilir, vücut bölgesi olabilir, bir yara izi olabilir, çatlaklar olabilir. Pek çok alanda kullanıyoruz. Lekeli bölgeler olabilir yine. Bu bölgeye ince küçük iğneler yardımıyla belli bir derinliğe zerk etme prensibine dayanıyor. Bunu yaparken böyle papül mü oluşturuyorsunuz yoksa direktman cilt altına mı uyguluyorsunuz? Biraz, şimdi burada papül oluşturmak tabii birkaç şekilde oluyor. İntraepidermal dediğimiz direkt deri içine, yani oldukça yüzeysel bir uygulama. Aslında PRP'de çok önerdiğimiz bir uygulama değil. Ciltten hafif kabarık bir şekilde görünecek, tepecik gibi görünecek papüller oluşturmak lazım. Çünkü enjektörümüzdeki ürün canlı bir hücre. Bu canlı hücrenin çalışabilmesi için ana hücre olan fibroblastlarla buluşması lazım ki bizim istediğimiz kolajeni salgılayabilsin, orada o tetiklemeyi meydana getirebilsin diye. Çok yüzeysel yaptığımız uygulamalar belki farklı sorunlar için denenebilir, uygulanabilir ama saçta da, cilt yenilemede de, skar iyileşmesinde de, çatlak iyileşmesinde de hep belli bir derinliğe gelmemiz gerekiyor ve bu çok yüzeyel bir derinlik değil. Ama bu şu demek değil tabii, direkt hop gidelim der misin içine kadar oralara verelim. Hayır, o da değil. Böyle minik hafif deriden tepecik gibi görünen papüller oluşturmak gerekiyor, evet. Peki hocam bu uygulamayı kimlere, hangi bölgelere ve kaç seans uygulamak gerekir? Bir de başka işlemlerle kombin yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabiliyor. Öncelikle kombinasyon açısından hemen hemen her işlemle kombine edilebilir. Ancak zamanlama bazı işlemler için önemli. Ben özellikle ısıl işlemlerden, hatta altın iğne gibi hem ısıl hem delik yaratan işlemlerde bazen yüzeye PRP'nin sürülmesi de sıkça rastladığımız bir yöntem ama açık söylemek gerekirse canlı hücre prensibinden yola çıkarak bu deliklerden emilmesi sırasında göstereceği fayda yüzeyde kaybedeceğimiz hücre sayısına göre çok daha az olacaktır. O yüzden zamanlama ayarlandığı takdirde hemen hemen her uygulamayla kombin edilmesinde elbette ki fayda var. Yer yere uygulayabiliyoruz aslında. Vücut bölgesinde tabii orada çok kan almak gerekir. Farklı yöntemler girer. En çok biz bunu yüz, boyun, dekolte
ve saçlı deride uyguluyoruz. Açıkçası saç dökülmelerine, işte cansız ince saçlara karşı saç mezoterapisi yaptığımızda kullanıyoruz. Bu bölgelerde yaşlanma etkilerini durdurmak, hatta geriye çevirmek, leke tedavisini desteklemek, geniş gözenekleri küçültmek, cildin kırışıklıklarını ve sarkıklarını düzeltmek, incelmiş ciltlerin bağ dokusunu desteklemek amacıyla kullanıyoruz. Ve aynı zamanda da cilt gençleştirme yöntemlerine destek tedavi olarak, mesela yüksek fokus ultrason yaptığımızda cilt bir yenilenme sürecine giriyor ve iyileşme başlıyor. Ama bizim orada zaten yoğun biçimde bir kolajene de ihtiyacımız var. Bu tedavinin arkasından PRP ile bu süreç desteklenebilir. Çoğunlukla 3 seans uygulaması yeterli diyoruz ama tabii farklı sorunlarda seans sayısını arttırmak gerekebilir. Seans aralıklarını 15 günle belirliyoruz. 3 seansta bir kür gibi düşünüyoruz. Fakat eğer bir saçlı deri uygulaması yapıyorsak geç büyüyen bir organizma saç, geç büyüyen bir kıl yapısı. Dolayısıyla orada 3 seans aslında çok da yeterli olmuyor. 3 seanslık bir PRP mezoterapisini 3 seanslık saç için özel üretilmiş klasik mezoterapi ile kombinleyerek uygulamak her zaman 6 seansa tamamlamak çok daha iyi sonuç veriyor açıkçası. Hocam ben şu soruyu sormak istiyorum. Kavram açısından vampir tedavisi, vampir treatment diyerek duymuşsunuzdur muhakkak. Bu hep PRP ile karıştırılan bir şey. Nedir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi vampir tedavisi aslında ilk çıkışı PRP'ydi. Evet. İlk bizim vampir facelift diye lanse edilen herhalde sene 2010'lar filandı. Çok da anımsamıyorum, çok eski zamanlar. PRP'ydi. O zaman işte gelen PRP tüplerinden bir tanesi, hani böyle güzel isimler veriyoruz ya, akılda kalıcı olsun diye, böyle bir isimle çıktı piyasaya ve vampir facelift o zaman PRP için kullanılan bir isimdi. Ama daha sonra farklı bir uygulamanın adı oldu. Biraz daha yüksek miktarda kan alınıyor orada. Onu farklı bir şeyle, santrifüjden geçiyor. Onun cihazı biraz farklı. Ama benzer bir uygulama sonunda yine kişinin kendi kanından elde ediliyor. Burada eritrositlerin parçalanması da devreye giriyor. Eritrositler parçalandığında çünkü içinden büyüme faktörü salınıyor ortama ve bu büyüme faktörleri de uygulama esnasında ve sonrasında cildin iyileşmesini hızlandırdığı için o biraz daha farklı bir metot ama benzeri bir sistem artık yani epeyden beri PRP tüplerinde de var. Farklı değerlerde santrifüje edilmesi, farklı tüplerden geçirilmesi veya bir kısmının elimine edilip tekrar başka bir değerde santrifüj ve dakika boyunca santrifüj edilmesiyle eritrositler parçalanarak PRP'nin içine de büyüme faktörlerinin katılması sağlanıyor. Benzeri yöntemler, her ikisinde de aslında kişinin kendi kanından elde edilen bir iyileşme söz konusu. O anlamda da çok kıymetliler her ikisi de. Peki hocam, PRP'yi herkes yaptırabilir mi? Kimlere uygulanmaz? Aslında ben genel olarak orta yaş üzerine çok fazla PRP yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü hücre aktivasyonu burada bence çok kıymetli olduğu için ne kadar hastamız gençse o kadar çok canlı hücreye ulaşabilme, yoğunluk sağlayabilme şansımız olduğu için. Otoimmün hastalıklara sahip kişilerde kullanmayı tercih etmiyorum. Belli ilaçlar kullanıyorlarsa yine o kişilerde kullanmayı tercih etmiyorum. Onun haricinde sağlıklı, herkes yapabilir. Ha ben orta yaşı geçtim, PRP yapsam hiç fayda görmez miyim? Hayır, mutlaka görürsünüz ama elbette ki bir 15 yaş genç insandaki kadar değil. Peki hocam, PRP'deki yaptıracak olan kişinin beklentisi ne olmalı? Yani şimdi ortopedistler bunu dize kullanıyor örnek ya da diğer branş hekimleri, mesela ürologlar da kullanıyor, jinekologlar da kullanıyor. Estetik hekimleri bu anlamda hangi amaçla gelen kişileri bunu uygulamalılar ya da uyguluyorlar? Biz şöyle yapıyoruz çoğunlukla. Anti-aging tedavileri desteklemek amacıyla yapıyoruz. Çünkü cilt yenilemesini ve fibroblastları aktive ederek kolajen sentezini arttırdığı için cildin gerçekten daha parlak, daha canlı, ince kırışıklıkların azalmış
görünmesine çok yardımcı oluyor. Saç dökülmelerinde yani saç mezoterapisinde çok ciddi anlamda kullanıyoruz. Kişinin göz çevresinin yenilenmesinde, çünkü cerrahi olarak düzeltilme yapılmış olsa bile oradaki deri kalitesini arttırmak gerekiyor. Ve çok özel bir bölge olduğu için elbette ki pek çok göz çevresi için üretilmiş ilaçlarımız olmakla beraber kişinin kendi kanıyla da yaptığımız bu uygulama göz çevresinin yenilenmesinde çok ciddi anlamda bize yol kat ettiriyor. Yine leke tedavisinde çok ciddi yol aldırıyor. Ama burada bizim tıpta bir prensibimiz var ya, hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Aynı şey tabii ki medikal estetikte de geçerli. Bir sorun her zaman tek bir yöntemle halledilemeyebilir. A kişisinde bunu PRP'ler çok rahatlıkla çözebiliyorken bazı sorunları, aynı soruna sahip olduğunu düşünen bir başka kişi de aslında temel bambaşkadır, klinik gidişat bambaşkadır. Sadece PRP ile çözülmeyebilir, kombinasyon tedavileri gerekebilir. Ama genel olarak biz bu daha önce konuştuğumuz tüm sorunlarda iyileşme bekliyoruz. Tabii ki iyileşmenin ne kadar olacağı, sorunun ne kadar uzun zamandır var olduğuna, kişinin yaşına, sosyal hayatına, genetik özelliklerine, programa bağlılığına göre değişiyor. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateşi'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.